Hanımlar beyler, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Alayım davulları. Soslar. Sosları çok merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz. Ben de bunları bir seri haline getireyim dedim. Makarna sosları, tavuk sosları, et sosları, balık sosları, sebze sosları, salata sosları, tatlı sosları, dip soslar, temel soslar, nefesim bile etmedi. İnanılmaz derece seçeneğimiz var. Bu bölümün tercihini ben yaptım ama bundan sonraki bölümlerin kategorisine siz karar vereceksiniz. Aşağıda bakacağım bakalım neler diyorsunuz. Lezzetli ama gösterişsiz bir yemeği sos eklemesiyle zirveye taşıyabilirsiniz. İşte burada onlardan bahsedeceğiz. Izgara bir parça balık alacağız, üzerine muhteşem bir sos yapacağız. Tavada bir parça et pişireceğiz, sosuyla bambaşka bir seviyeye taşıyacağız. Kek pişireceğiz vanilyalı, sadece belki bir limon sosu dökeceğiz, bambaşka bir şey olacak. İşte bu seride bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü kategorimiz tavuk. Bu tavuğun yanına reyhanlı, kremalı bir mantar sos, portakallı, biberiyeli, ballı farklı bir sos, bir soğan beşameli, son olarak sarımsaklı patates sos yapacağız. Tavuk burada bizi beklerken ben de malzemelerimi alıp geleyim. Tabii yudumda kahve içerim. Ocağımızın altını açalım. Yüksek ateş. Soslarda da malzemeyi abartmayacağız. Çünkü neden? Tavuğun tadını da örtmek istemiyoruz. Tavuğu destekleyecek şekilde soslar yapacağız. Burada mantar, tereyağı, baskın tatlar, reyhan biraz parfüm aroması verecek. En son koyacağımız frank soğanıyla da işi bitireceğiz. Hemen mantarlarımızı doğrayalım. Tavamız ısındı. Tavada şu anda hiçbir şey yok. Sadece mantarların sıcaklığı almasını istiyorum. Böylelikle sulanmayı azaltacağız. Lezzet içeride kalacak. İçerisine bir parça tereyağı ekleyeceğiz. Hemen tuz da atalım. Varsa çıkacak olan tüm suyu da çıksın. İçerisine birazcık asidite vermek için limon kullanacağız. Yaklaşık yarım limonun suyu bu tarif için yeterli olacak. Çok fazla pişirmiyoruz. Mantarlarımız zaten kültür mantarı, yumuşaklar, yüksek ateşi gördüler. Birazcık kendilerini bırakacaklar. Ondan sonra hemen limonunu, kremasını, reyhanını verip nişastayla bağlayacağız. Aslında baktığınız zaman tavuğunuz fırından çıktı. Burada sizi beklerken geçin tavaya, yapın bu muhteşem sosu, dilimleyin, üzerine dökün. Ama ben tabii ki sosların hepsini bitireceğim. Ondan sonra tavuğun farklı parçalarıyla servis edeceğim. Kremamızı hafiften kaynar gördükten sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Ve nişastalı bir su karışımı hazırlayacağız. Bu kadar sos için yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar nişasta ve suyla açacağız nişastamızı. Karışımı tavaya döküyoruz. Bir taşım kaynaması yeterli olacak. O kremaya daha da parlak bir hal getirecek nişasta. Hemen yaklaşık bir çay kaşığı kadar reyhan atıyoruz içerisine. Reyhan bakın o beyaz rengi de hafiften kıracak ama kokusu muhteşem ötesi. Ve son olarak içerisine frank soğan ekleyeceğiz. Hepsi bu kadar. Bitti. Soğan beşameline başlayabiliriz. Tavamızın altını orta ateşte açalım. Hemen içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı atacağım. Biz de orada soğanımızı doğrayabiliriz. Yarım soğan işimi görür. Şimdi soğanları olabildiğince ufak doğrayacağız. Bu aşamada tereyağının altını kısık tutacağız çünkü soğanlarımızın renk almasını istemiyoruz. Beşamele koyu bir renk vermesin. Sonrasında unu da ekleyeceğiz. Hafiften soğanlar yumuşasın. Soğana ne atıyoruz? Tuz. Neden? Yumuşasın. Ve tabii ki lezzet. Evet, soğanlar hafiften yumuşadılar. Unumuzu da ekleyelim. Bir yemek kaşığı da unumuz var. Kısık ateşte kavrulacak. Rengini koyulaştırmadan sadece unun kokusunu çıkartacağız. Ben de orada son aşama için birazcık maydanoz doğrayacağım. Maydanozu olabildiğince ufak doğrayacağız. Unun kokusu güzel çıktı. Şimdi içerisine soğuk sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan bir beşamel haline getirdik. Altını artık kapatabiliriz. Şimdi içerisine birazcık karabiber. Çok fazla değil. Tabii ki olmazsa olmaz. Muskat. Maydanozu ekledik. Şöyle bir kere karıştırdık.
Böyle hazır. Sıradaki sosumuz sarımsaklı patates sosu. Haşlanmış patateslerim var. Bir büyük ya da işte böyle 1,5 orta boy ya da 2 ufak patates gibi düşünebilirsiniz. Bu sosun bir özelliği var. İçerisinde az önce kullandığımız gibi tereyağı vesaire yok. Zeytinyağlı bir sos çünkü o kremamsı yağlı doku aslında patatesin o nişastasından gelecek. Ekstra nişasta da eklemeyeceğiz. Epey kolay ve lezzetli bir sos. Şimdi içerisine bir ufak çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı elma sirkesi. Olabildiğince yumuşak tonlarda sirkeler tercih edin. Bu bizim burada yaptığımız ev tipi sirke. Tadı epey tatlı. Tuzumuz var. Ne olmazsa olmaz. Patatesleri tuzlu haşladığım için çok fazla tuz atmıyorum. Karabiber. 5 diş sarımsak atıyoruz içerisine. Ve 1 çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber. Şimdi bunları blenderdan geçireceğiz. Sonra da içerisine yavaş yavaş tavuk suyu ekleyeceğim. Bunun tadı çok iyi. Şu anda o kadar güzel, o sirke tadı, sarımsak tadı çok acayip dengeli. Evet, bu da bu kadar basit. Tavuk suyu sıcak, patates sıcak. Bunu hemen blenderdan geçirip doğruca tavuğun üzerine dökebilirsiniz. Tava tencere kullanmanıza bile gerek yok. Ferhat Şef'im, ne yaptınız? Tepsideki mis gibi tavuk suyu ve yağını kullansaydınız keşke. Ziyan ettiniz. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağız. Hiç öyle bir şey aklınıza geliyor mu? Ama benim bir tane tavuğum ve onun sadece tepside kalmış bir tane suyu var ve onu en sondaki sosa bıraktım. Az önce yaptığım tüm soslarda bu tavuğun suyunu su yerine kullanabilirsiniz. Tabii ki beşamelde de kullanabilirsiniz. Bir velüte olur. Velüte nedir diyorsanız şurada yazdık. Şimdi tepsimizi aldık. Altını orta ateşte açıyoruz. Metal bir tepsiniz yoksa, cam bir tepsiniz varsa içerisini güzelce kazıyın. Ufak bir tavaya da alabilirsiniz. Ama benimkisi ısıya dayanıklı olduğu için burada yapacağım. Portakal kullanacağız. Portakalın dış kabuğunu bir tane böyle sebze soyucusuyla ince ince, beyaz kısmını çok almadan soyalım. Portakal kabuklarını ince şeritler halinde doğrayacağız. Bir kısmını hemen bu lezzetli tavuk yağına atalım. İçeride aromasını versin. Bir kısmını da sonrasında süslemek için kullanacağım. Bir diğer güzel aromatik baharatımız ise biberiye. Biberiyenin odunsu kısmından şöyle geriye doğru çekerseniz zaten yapraklarının kolayca çıktığını göreceksiniz. Uçlarını da ileri doğru çekerek ayıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet sadece sap kaldı. Biberiyeyi ufak ufak kıyıyoruz. Böylelikle içerisindeki aromatik yağlar ortaya çıkacak. Yine bir kısmını içeriye, sonrasında süslemek için bırakacağım. Sosun içerisinde de gözüksün istiyorum ama bunu birazdan süzeceğim ben. Çünkü içerisinde ufak parçalar, yanık parçalar oluşabilir. Sosun altını birazcık açalım artık yavaş yavaş. Tabii ki buna asıl portakal aromasını kabuktan veriyoruz ama o portakaldan gelecek aside ve sululuğa da ihtiyacımız var. Hemen portakalı da içerisine sıkalım. Portakal parçaları düşebilir, hiç problem değil. Birazdan süzeceğiz. Portakaldaki asitin yardımıyla tabana yapışmış olan tüm güzel lezzet parçaları şu anda sosumuzun içerisinde. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı bırakalım. Tuzumuzu ekleyelim ama tavuktan gelen bir tuz olduğunu unutmayın. Karabiber. Şimdi sosumuzun kıvamını bağlamak için de yine nişasta kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kadar nişasta ve soğuk suyum var. Nişastayı içerisine ekliyorum ve hızlıca karıştırıyoruz. Evet. Sosun kıvamını ayarlamak için varsa elinizde biraz tavuk suyu, yoksa da normal su ekleyebilirsiniz. Çünkü tabandaki o tavuğun tadı yeterli olacaktır. Şu anda rengi inanılmaz iştah açıcı. Kokusu da bir o kadar güzel. Evet, hepsi bu kadar basit. Süzme işlemimizi bitirdik. Bitti mi? Bitmedi. Bu sosun en önemli özelliği ise arkadan gelen o güzel şekerli bal tadı. O da portakalı çok güzel dengeleyecek. Hala sıcakken içerisine şöyle karıştıralım balımızı. Bal içeride erisin. Az önce ayırmış olduğum biberiyeleri de ekliyorum.
Birkaç parça da ince portakal dilimi. Çok fazla değil. Son bir tadına da bakalım. Çok iyi. Ve artık sunumlara geçebiliriz. Ve sıra geldi benim en sevdiğim kısma, bu muhteşem soslarla beraber tavuğun tadına bakmaya. İlk başta en son yaptığımdan başlayacağım. Portakallı, biberiyeli, hafif bal tadında, daha akışkan, o tavuğun tüm suyun içerisinde barındıran, ağız sulandıran bir sos. Gördüğünüz gibi sosu anlatacağım diye kendim şunda perişan oldum. Portakal asla şaşırtmıyor. İnanılmaz güzel bir aroması var. Bir kere tavadan yaptığımız için o tavuktan akmış olan bütün yağın tadı, o güzel karamelize lezzetlerin hepsi bu sosun içerisinde. Fırınlanmış tavuğunuz değil de ızgara bir tavuğunuz varsa bunu evinizde daha önceden yapmış olduğunuz bir tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Tadı çok benzer olacaktır. Çok çok iyi. Şimdi benim favorilerimden bir tanesi olan bu sarımsaklı patates sosu. Bol sarımsaklı patates adeta püre kıvamında ama daha akışkan. Tüm o patates püresinden beklediğimiz lezzeti veriyor ama böyle şöyle bandırmalık da bir hali var. Sıcak haline dikkat edin çünkü patatesin sıcaklığıyla bir anda damağınızı yakabilirsiniz. Çok bekletmek de istemiyorum. Şurada tavuk kalçasıyla beraber. Yapımı bu kadar kolay olup lezzeti bu kadar yukarıda olan, yani bildiğim nadir soslardan. Bunu mutlaka deneyin. Yapacağınız tek şey var, patates haşlamak. Bu kadar basit. Çok çok iyi sos. Bir diğer favorim. Bu muhteşem soğan beşameli. İçerisinde de maydanoz var. Çok basit ama çok lezzetli. Soğanın alttaki güzel kokusu. Şimdi içerisindeki muskat gerçekten bu tarife çok şey katıyor. Şefim muskatı çıkarsak olur mu? Efendim muskatı çıkarsanız olur ama bu tarif olmaz. Yani anlayacağınız soslardan herhangi bir malzemeyi çıkartırsanız aynısı olmaz. Çünkü içerisinde çok az malzeme var. Tüm aromalar dengede. Siz herhangi bir şey çıkartıp eklediğiniz zaman o sizin kendinize ait sosunuz olur. Kötü mü olur? Hayır. Ama bunlar olmaz. Bunu da paylaşmış olayım. Ve sıra geldi finaldeki bu güzelliğe. Reyhan'dan aldığı morluk, inanılmaz bir aroma, mantar krema birleşimi zaten tavukla en iyi uyumlardan. Bakın burada yaptığımız şey de aslında klasik kremalı bir mantar sosunu alıp içerisine birazcık reyhan ekledim, birazcık frank soğanı ve İlk başta eklediğimiz o hafif ekşilik, limondan gelen ekşilikle bambaşka bir sos haline geldi. Baktığınız zaman buna sadece bir kremalı mantar sosu diyemezsiniz. Az önce bahsettiğim gibi içerisinden biberiyi çıkartırsanız portakallı, biberiyeli, ballı sos olmaz. O nedenle soslarda birazcık daha tariflere bağlı kalacağız. Hepsi birbirinden lezzetli. Şunu mutlaka yapın diyemiyorum. Bence dördünü de 4 farklı tarifte mutlaka yapın. Ben çok eğlendim. Sizler için bu araştırmayı yapmak da bana inanılmaz keyif verdi. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yaparak bir sonraki kategoriyi belirlemeyi ve olmazsa olmaz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki soslar bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.